Merhaba arkadaşlar. Hadi Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Öncelikle hepinize her zamanki gibi kocaman sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yapımı çok kolay olan renk seçeneklerini sonsuz olarak ayarlayabileceğiniz istediğiniz renkli yünlerden isterseniz tek renkli olarak, isterseniz çok, isterseniz 2, isterseniz 3, 4 yani istediğiniz renk skalasında yapabileceğiniz trabzan ve zincirden oluşan çok basit bir tığ işi örgü modelini bebek battaniyesi yapmak üzere sizlere anlatmaya, göstermeye çalışacağım. İçimizde yeni örgüye başlayan arkadaşlarımızın da olduğunu düşünerek. Evet, şimdi elimde 3 tane ipim var. Bir tanesi açık renkli, bir tanesi lila rengi, bir tanesi de sarı. Kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Şimdi sözü fazla uzatmadan yapım aşamasını göstermeye geçiyorum. Şöyle arkadaşlar, ilk önce lila rengi ipimle başlayacağım. İsterseniz, severseniz, beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı sizleri beğenmeye davet ediyorum. Ayrıca yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum arkadaşlar. Umarım severseniz, beğenirsiniz. Şimdi yavaş yavaş her zamanki gibi zincir çekerek başlıyorum. Ben genellikle iplerim ince ile orta arası kalınlıkta olduğu için 2,1 milimlik ve 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizler ne yapmak istiyorsanız, isterseniz kalın iplerden yaptığınız takdirde o ölçüde tığ numaranızı ayarlarsınız. Bir bebek battaniyesi yapacaksanız 90'a 90 mesela 1 metreye 1 metre kare şekilde ya da 110'a 110 santim ya da enini farklı, boyutunu farklı olarak ayarlayabileceğiniz bir battaniye modeli için zincir çekerek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu arada ipinizin kalınlığı, esnekliği de çok önem teşkil edecektir. Şöyle de şunu da belirteyim. Yaptıktan sonra mesela 100 santim 1 metre çektiğiniz zincirinizi yaptınız. 95 falan oldu. Örnek modeliyle oluştu. Kenarına da nasıl olsa şerit değil de hani tığlama, yani bir oya yapacağınız için o 1 metreye geçecektir. Yaklaşık 110 santim falan olacaktır arkadaşlar. Bunu da hesaba kat düşünün derim. Evet, şimdi başlayalım. Şöyle 2,1 milimlik tığımla sizlere göstermeye başlıyorum. Her zamanki gibi zincirle bir düğüm atıyorum ve çok zincirlerimi sıkmadan böyle hafif narin bir şekilde zincirlerimi istediğim kadar çekiyorum. Sizlere örnek modeli göstereceğim için ben yaklaşık 40 tane, 45 tane, belki de 50 tane zincir çekerim arkadaşlar. Sizler battaniye yapacağınız için daha uzun zincir çekerek başlayabilirsiniz. Böyle zincirimi çekiyorum ve geliyorum. Evet, bakın şöyle 50 tane zincirimi çektim ve karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bakın, ilk olarak isterseniz bakın direkt 1, 2, 3 zincir çekip şöyle bakın parmak ucumla tuttuğum birinci zincirin başlamış olduğu yere batıp şöyle bir tane doladığım tığın üzerine ipimi 2 seferle çıkarıp böyle yan yana trabzan yapabilirsiniz. Ya da hiç dolamadan 4 zincir geriye batıp buradan kıvrılan kesimi yapabilirsiniz. Şimdi yanına bir tane daha. Bakın böyle yan yana toplam 5 tane, buradaki sonsuz trabzan sayısını sonsuz derecede yapabilirsiniz. İsterseniz 3, isterseniz 7, isterseniz 8, 9 diye ayarlayabilirsiniz. Bakın 3 tane yaptım. Bir yandaki zincire geçiyorum. Hep bir yandaki zincire batıyorsunuz şöyle. 4 ve 5 tane zincir üzerine kuruyorum. İlk başlama aşamasında çekmiş olduğum 3 zincir haricinde bakın. Toplam şöyle 5 tane trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bu noktada İpimi tığımın üzerine alıyorum. İsterseniz 2 kere dolayabilirsiniz, isterseniz tek kere de dolayabilirsiniz, rahat dönebilmeniz adına. Şimdi bakın, batmış olduğum yerin yanından şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ileriye batıyorum. Bakın şöyle gösteriyorum yavaş yavaş. 1, 2, 3 kere de çıkarıp üçlü trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum bu noktada. İpimi tığımın üzerine sarıyorum. Bu batmış olduğum yerin 3 trabzan yapmış olduğum yerin yanından yavaş yavaş 5 tane trabzan yapacağız. Yani şöyle bakın arkadaşlar. Bakın tam buranın değil, buranın yanına şöyle atıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi yan yana 4 tane daha trabzan yapıyorum. Çift trabzan. 3, 4 ve 5. Bakın.
Şöyle göstereyim. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. İpimi tığımın üzerine doluyorum. Batmış olduğumuz yerin yanına 5 tane zincir ileriye 1, 2, 3, 4, 5 zincir ileriye batıyorum. Ve bakın çok sıkmadan bu parmağımdan da destek alıyorum ipimi. 1, 2, 3 kere de çıkarıp üçlü trabzan. Yine bu noktada 1, 2, 3, 4. Çok kolay arkadaşlar. Yaparsınız siz de. Şimdi bakın batmış olduğum yerin yanında batıyorum. Bir zincir ve toplam yanına da 4 tane 5 tane trabzan olmak üzere çekmiş olduğumuz zincir boyutunda ilk sırayı adım adım tekrarlayarak ilerliyoruz. Şöyle bakın. 4, 5. Bakın fazla göstermemin bir anlamı yok. Buraya kadar aynı şekilde örülüyor. Bundan sonra da aynı şekilde örülecek. Fazla videoda yer tutmasın. İkinci sırada görüşmek üzere arkadaşlar. Örneğimiz 2 sıradan oluşuyor. Bakın şöyle. Renk seçeneklerini de isterseniz ikinci sırada değiştirebilirsiniz. Ya da benim göstereceğim gibi 2 sıra aynı renk. Bir sonraki rengi yani her 2 sırada bir 2 renk yapabilirsiniz. Ya da tek sırada bir renk değiştirebilirsiniz. Ya da 3 sırada bir, tercih size ait. Şöyle şuraya kadar örüyorum ve geliyorum. İkinci sıraya geçmeden önce sıranın sonuna doğru yaklaştım ve bu kadar benim için örnek modeli sizlere gösterebilmek adına yeterli arkadaşlar. Siz uzunluğu yaptığınızı düşünün ve en sonuna geldiniz. Mesela ilk sıranın. Şimdi bakın nasıl kapatıyorsunuz, yani nasıl bitiriyorsunuz. Yine her zamanki gibi bu aralarda yapmış olduğum üzere tığımın üzerine ipimi doluyorum. 5 tane zincir ileriye 1, 2, 3, 4, 5 göz kararı da artık ördükçe alışacak gözünüz elinizde. Şöyle derinlemesine girip 3 kere de çıkarıyorsunuz ve üçlü trabzan yaparak 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve bakın isterseniz aynı yerin dibine, isterseniz yanına batıyorsunuz. Şöyle 1, 2 kere de çıkarıp bir tane ikili trabzan ile örnek modeli kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle fazla kalabilir. Sizin gözünüze de çektiğiniz zincirle fazla geldiği zaman kesersiniz ya da en son örnek modeliniz, battaniyeniz bittikten sonra kesersiniz. Şöyle bakın. Şimdi ikinci sıra isterseniz burada ip takabilirsiniz. Ama ben değiştirmiyorum. Şöyle bakın. 1, 2, 3 ya da burada 4 tane de zincir çekebilirsiniz. Tercih size ait. 4 tane çekelim. Hadi arkadaşlar. İpimi doluyorum ve dolamadan dönüyorum arkadaşlar. 4 zincir çekiminden sonra. Şimdi doluyorum. Burada çekmiş olduğum 4 tane zincirin içerisine giriyorum. Bakın 1. Toplam 5 tane ya da 4 tane, nasıl yapmak isterseniz, ikili trabzan ile yola çıkıyoruz. Bakın. Şöyle. Şimdi yine çaprazlama bir şekilde yapacağız örnek modelimizi. Bakın. Yaptık. Şimdi yine her zamanki gibi tığımın üzerine bir önceki aşamada yapmış olduğum 5 tane trabzanın burasına geliyorum. İsterseniz tam bu 5. trabzanın tepesine batabilirsiniz ya da batmadan şu zincirin içerisine girebilirsiniz. Hadi trabzanın üzerine batalım bakalım. Şöyle bakın. Bazen ipler tığın ucuna takılıyor. Şöyle bakın. 3 kere de çıkarıyorum. 1, 2, 3. Sakın sıkmıyorum. Gevşek bırakıyorum. Çok da gevşek bırakmıyorum. Orta karar, göz kararı yukarıya doğru trabzanımı ilerletiyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi sarıyorum ve bakın. 4 zincirin içerisine giriyorum. Aynı işlemleri yapıyoruz. 2 kere de çıkarıp doladığım ipliği 5 tane ikili trabzan ile, aslında örnek modelimiz aynı. Birinci sırada kurulan teknikle ikinci sırada kurulan teknik aynı. Yalnızca çaprazlama olarak yapıyoruz. Sayılar da aynı. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar, böyle bir kere daha şurasını göstereyim de aklınız karışmasın. İpimi doluyorum. Bakın şimdi. Şöyle. Yine burayı tepesine trabzanı ya da içine de batabilirsiniz. Batıyorum. Şöyle. Bakın, tam bol kaldı. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sarıyorum ipimi. 4 tane şu anda çekmiş olduğum zinciri bir önceki aşamanın içerisine giriyorum. 5 tane ikili trabzan ile örnek modelimizi, battaniye modelimizi, ne yapmak istiyorsanız
onu böyle sıra sonuna kadar tekrarlayarak bitiriyorsunuz arkadaşlar. Çok seçenekli, çok renkli, sınırsız derecede yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben yapayım. Renk seçeneklerini de birkaç sıra sonra öreyim. Bu elimde bulunan ip renkleriyle nasıl görüleceğini sizlere aktaracağım. Bahsetmiş olduğum üzere dediğim gibi birinci sırayı tek renk, ikinci sırayı tek renk, yani üçüncü sırayı tek renk olarak yapabilirsiniz ya da çoklu kombinasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi yapayım. Sonrasında görüşmek üzere. Umarım seversiniz. Sizlere güzelce anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Şimdi videonun sonuna koyacağım. Yine içim rahat etmedi arkadaşlar. Sıra sonuna göstermek istiyorum. Nasıl biteceğini. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın içimizde olduğunu düşünerekten şöyle en sondaki, en baştaki trabzanımıza batıp 3 kere de çıkarıyorum ve yine 4, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi trabzanın üzerine alıyorum. Tığımın üzerine pardon. En sondaki trabzana batıp şöyle tamamlıyorum. Bakın. Şöyle göstereyim ki aklınızda soru işareti kalmasın. Şimdi bundan sonra isterseniz tek renkle devam edebilirsiniz ya da benim yapmış olduğum üzere sarı renkli ipimi alacağım. Ya da yeşil alabiliriz. Yeşil alalım. Hadi arkadaşlar bakalım. Yeşille şöyle bir de 3. sıranın, yani 1. sıranın başlangıcının nasıl olduğunu göstereceğim. Şöyle düğüm atıyorum. İyice sıkılaştırıyorum. Alttaki ipimi de kesmiyorum. Şöyle. Parmaklarımın ucundan destek alıp şuradaki 4 zincirin içerisine girip iyice sıkılaştırıyorum. Şimdi bunu sıkılaştırdım. Şuradaki düğümü arkadaşlar bir tane zincir olarak sayabilirsiniz. Çünkü yukarıya doğru biraz geniş konuşuyor. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yani onu da sayarsanız toplam 4 tane çekmiş gibi olursunuz. Öyle farz edin. Yine bakın birinci sıradaki nasıl yapmıştık dönüşte. İlk 5 tane, bu birincisi yani. Buraya toplam 5 tane ikili trabzan yapıp şöyle göstereyim. Bir tane çekmiş olduğumuz zincir haricinde ilk baştaki şöyle 5 tane ikili trabzan. Şimdi burada ipimi tığımın üzerine alıyorum ve burayı atlıyorum. Bakın 1, 2, 3 kere de çıkarıp 1, 2, 3, 4 zincir ve bakın, bu zincirin içerisine girip 4 tane 5 tane toplam trabzan olmak üzere yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle 4, 5. Evet. Böyle tekrarlayıp geliyorum. Birkaç sıra ördüm. Bakın şöyle ortaya güzel rengarenk bir tığ örgü modeli bebek battaniyesi yapmak üzere çıktı arkadaşlar. Sizler bahsetmiş olduğum üzere daha uzun zincir tutarak istediğiniz renkleri ayarlayarak güzel bir battaniye yapabilirsiniz. İsterseniz merseyez ipliklerden, isterseniz pamuklu ipliklerden, tercih size ait. Koton ipliklerden, kalan ipliklerden yapıldığı takdirde bir paspas bile yapılabilir arkadaşlar. Runner yapılabilir. Yani bir atkı, şal modeli yapılabilir. Omuz şalı. Yani tercih makrame ipinden çanta yapılabilir. İçine bir astar. Çok şekilde türetilebilir. Birçok farklı örgü projesinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım seversiniz. Siz de yaparsınız. Böyle ben iplerimi hiç kesmeden, koparmadan yandan iplikleri yavaş yavaş zincir çekerek hafif ilk çekmiş olduğum trabzandan çıkarıp bir sonraki renk yapmak üzere yavaş yavaş yukarıya doğru ipimi çıkarttım, yürüttüm. Şimdi battaniyeyi bitirdiniz diyelim arkadaşlar. Uzunca bir düşün battaniye oldu. 4 tarafını da oya yapacağız. Yani tığlama, kenar bordürü çekeceğiz. Bu yandaki şey önemli değil. İlk önce isterseniz hangi iple yapacaksınız? Bir sık iğne çekebilirsiniz ya da tek bir trabzan çekebilirsiniz birkaç sıra. Sonrasında bir oya yapabilirsiniz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Umarım sevdiyseniz seversiniz arkadaşlar. Umarım. Ben çok beğendim. Sizin de hoşunuza gitmiştir. Ve sizlere güzelce aktarabilmişimdir. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki örgü videosunda görüşürüz. Ayrıca yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum bu konu hakkında. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.